Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mevcut verilerin içinden seçim yaparak grafiğinize göstermeyi veya göstermemeyi tercih edebileceğiniz dinamik matris işlevleriyle etkileşimli bu grafiği nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırlamış olduğum örnekte 15 tane acenta, ki bu acentaları Türkçe alfabeyle isimlendirdim. Normal isim vermedim. Bunların satış değerleri ve burada da grafikte gösterilip gösterilmeyeceği tercihini yapabileceğim alan. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için öncelikle formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Ben burada yumuşak G'nin görülmesini istemiyorum. Bu yüzden şuraya geliyorum ve hayır diyorum. Bakın burada gitti. Tekrar devam ediyorum. Şunun da görülmesini istemiyorum. Ç'nin. O da gitti. Örnek veriyorum. Şuradaki i'nin de görülmesini istemiyorum. Devam edeyim. Şu da görülmesin. Şunlar da. Bu şekilde tercih yapabiliyoruz. Tekrar görülmesini istediğimde de evet demem yeterli. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şurayı alayım. Kopyalayayım. Sayfaya gir şu alana. Özel yapıştır değerleri. Özel yapıştır biçimleri diyelim. Öncelikle verilerimizi tabloya çevirelim. Bunun için ekleye geliyorum ve şuraya tıklıyorum. Tamam diyorum. Yalnız ben tablonun bu şekilde görünmesini değil de şu şekilde tablo olduğu anlaşılmasın. Sadece şuradan anlaşılabiliyor tablo olduğu. Bu yüzden buraya geliyorum. Tablo görünümünden şuradan şunu seçiyorum. Ve buradan da filtreyi kaldırıyorum. Şu an tablo olduğunu sadece şuradan anlayabiliyorum. Şurada bir üçgen gibi bir şey var. Şimdi şuraya şunun gibi göster diyeceğim. Şu gösteri şuraya yazalım. Göster diyelim. Enter dediğimde tablo bakın şuraya geldi. Aslında bunu tabloya dahil etti. Şuraya geliyorum. Ve şuna veri doğrulamaya geliyorum. Buradan liste diyorum. Şuraya evet noktalı virgül hayır yazıyorum. Tamam diyorum. Evet hayır artık geldi. Şunu da aşağı doğru Ctrl D ile çektiriyorum. Buraya birkaç hayır koyalım. Daha sonra şunları seçiyorum. Şuradaki gibi evet de yeşil, hayır da kırmızı olacak şekilde koşullu biçimlendirme yapacağım. Bu yüzden koşullu biçimlendirmemize gelelim şuradan. Şunu seçiyorum. Evet ise yeşil olsun. Şu. Tamam. Uyguladı. Tekrar seçiyorum. İçerdiği metin hayırsa kırmızı olsun. Şu kalabilir. Bu şekilde. Şimdi grafiğimizi yapmadan önce hazırlamamız gereken birkaç ara veri olacak. Şurada onları hazırlayalım. Onlar da şöyle olacak. Burada ben hayır dediklerimi grafikte göstermek istemiyorum. Bunun için de burada bunu yapamıyorum. Şurada bu işlemleri yapacağım. Öncelikle şu ikisinin başlığını kopyalıyorum. Şuraya özel yapıştır değerleri diyorum. Daha sonra 2019 yılında Office 365 ile birlikte hayatımıza giren bazı fonksiyonları kullanacağız. Bunlarla ilgili detayları ayrı ayrı hazırlayacağım videolarda anlatacağım. Şimdilik işimize yarayacak kadarını anlatmaya çalışacağım. Şimdi kullanacağım ilk fonksiyon filtre fonksiyonu. Shift eşittir filtre diyorum. Palet açıyorum. Burada dizi dediğimiz acentayı alıyorum. Ekle dediğim şurası göster. Ve buraya eşittir çift tırnak evet diyorum. Yani evet'e eşitse. Tamam diyorum.
ve filtre uygulamasını yaptı. Sadece evet'e içte olanları getirdi burada. Şimdi şuraya geçiyorum. Burada da çapraz ara fonksiyonunu kullanacağım. Bu yüzden shift eşittir diyorum. Çapraz ara. Paleti açıyorum. Arama değerimiz şu. Arama dizisi olarak acentayı seçiyorum. Döndürülen dizi olarak satışı seçiyorum. Tamam diyorum. Ve formülümüzü buradan aşağı doğru çektiriyorum. Şuranın karşısında gelmeli. Bir deneyelim bakalım. Şuna hayır diyelim. Tabi burada yok geldi. Bu böyle olmamalı. Evet diyelim. Şuna da evet diyelim bakalım ne olacak. Bakın burada değer de gelmedi. İstediğimiz bu şekilde değil. Bu yüzden şunu siliyorum. Ve şuna uygun gelmesi için, yani şuradaki tabloya uygun gelmesi için şuraya F2'nin arkasına Alt Gr diyez diyorum. Enter diyorum. Ve bakın aynen birebir tabloya göre geldi. Hatta şuraya bir hayır diyelim. Bakın bunun gibi oldu. Bir tane daha yapalım. Birebir tabloyla uyum sağlıyor. Artık grafiğimizi yapabiliriz. Bunun için ekleye geliyorum. Şuradan şu grafiğimi seçiyorum. Hızlı bir şekilde bunu ayarlayacağım. Şuraya geliyorum. Grafik başlığını kaldıracağım. Daha sonra şuradan veri etiketlerini ekleyelim. Şunları silelim. Şunları kalın yapalım, büyütelim. Hatta şu grafiğimde bu da yok. Bunu da silelim. Veri etiketlerine geliyorum. Buradan kategori adını seçiyorum ve buradaki etiketlerin gelmesini sağlıyorum. Bunu kapatıyorum. Grafiğimi seçiyorum. Veri serilerini biçimlendir diyorum. Şuraya 15 diyeceğim. Daha sonra dolgusuna geleceğim ve buradan herhangi bir tanesini seçeceğim. Bu sefer bu olsun. Şöyle biraz daha büyüteyim. Şunu da kalın yapıp büyütelim. Şöyle birkaç tane hayır yapalım ve deneyelim bakalım. Tabii benim bilgisayarım ağırlaştı biraz. Formüllerden dolayı. Şimdi şunları da evet yapalım. Tabi burada şöyle bir sorun var. Grafiğimiz şurasıyla eşleşmiyor. Bunu eşleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de şöyle bir uygulama yapacağız. Öncelikle şurada boş bir alanı tıklıyorum. Sonra formüllere geliyorum. Ad yöneticisi. Yeni diyorum. Şuraya acenta diyeceğim. Ve şuraya geliyorum. Şunları tamamen siliyorum. Şunu seçiyorum. Arkasına Alt Gr diyez koyuyorum ki şurayı seçsin. Şuraya tıkladığımda şu alanı seçmesi gerekiyor. Ama seçtiğim hücre F2 hücresi. Tekrar yeni diyorum. Sat diyorum bu sefer başlık olarak. Yani satışın satı. Burayı siliyorum. Bu sefer G2'yi seçiyorum. Ve Alt Gr diyez diyorum. Tamam dediğimde ve şunu tıkladığımda şu alanın seçiliyor olması gerekiyor. Kapatıyorum. Grafiğime geliyorum. Veri seç. Şurada satışı seçiyorum. Düzenle. Burada ise ünleme kadar sileceğim. Sayfa 2 ünlem kalacak. Windows F3'ü seçiyorum. Satı seçiyorum. Tamam. Tamam diyorum. Değerler değişti. Şurada düzenleye giriyorum. Burada da aynı şekilde ünleme kadar siliyorum. Windows F3. Bu sefer acentayı seçeceğim. Tamam. Tamam. Tamam diyorum ve kapatıyorum. Şimdi şunları evet yapalım.
Tamamı geldi. Şimdi geldi. Evet, hayır yapalım biraz daha. Birkaç tane hayırımız olsun. Grafimiz gayet güzel çalışıyor. Şimdi şunları beyaz yapalım şuradan. Görünmesin. Hatta gizleyelim. Şuradan veri seç diyorum. Gizli ve boş hücreler. Şunu tıklıyorum. Tamam diyorum. Şunu biraz daha büyütelim şu şekilde. Şuraya da shift eşittir rastgele arada diyelim. 1'den 100'e kadar. Formüller şimdi hesapla. Grafiğimizi tamamladık. Ancak şöyle bir şey söyleyeceğim. Office 365 yani 2019 öncesi versiyon kullananlar bunu filtre ve çapraz arayı kullanamayacaklar. Bu durumda nasıl bir yöntem uygulayabiliriz? Bunu da şöyle göstereyim size. Şuraya geliyorum. Shift eşittir diyorum. Eğer D2 eşit çift tırnak evet ise A2 değilse boş. Önce şuradaki rakamları bir getiriyorum. Tabi burada hayırları almadığı için boşluklar var. Benim şu boşlukları yukarı getirmem lazım. Yani şöyle olması lazım. 1, 3, 5, 7 şeklinde. Bunun için ne yapacağım? Küçük formülünü uygulayacağım burada. Küçük diyorum. Şunları seçiyorum. Sabitliyorum burada. Windows F4 ile. Daha sonra satır say diyorum. Ve şurayı kendi bulunduğu hücresini seçiyorum. Bunu 2 diyorum şunu. Ve Windows F4 ile burayı sabitliyorum. Şu sabit olmayacak tabii ki. Bunların parantezini kapatıyorum. Enter. Aşağı doğru çektiriyorum. Şunları görmek istemediğim için şöyle yapacağım. Eğer hata diyorum. Ve yok say. Parantezleri kapatıyorum. Artık bu numaraların karşısındaki değerleri getireceğim. Bunun için de düşey ara formülünü kullanabilirim. Aranan değer olarak şunu tablo dizisi olarak numaradan acentaya 2 diyorum. 0 diyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Daha sonra şunları düşey ara şunu seçiyorum. Buradan da şunu seçiyorum. 2 0. Şunlara tabi yine eğer hata deyip yok say diyebiliriz. Aynı şekilde şuna da ve şu iki alanı artık seçip grafik yapabilirim. Yani şu grafiği yapabilirim. Grafik yapma işleminde az önce yaptığım işlem gibi yapabilirsiniz. Ben şimdilik şunları beyaz yapıyorum. Şu grafiğimi şuraya alıyorum. Tekrar formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup
Bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.